Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizlere çok lezzetli bir borcam pastası tarifi hazırladım. Hem görünümü hem de lezzetiyle kalabalık davet sofralarınıza çok yakışacak, 2 dilim yeme garantili çok da lezzetli bir tarif oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak borcam pastamızın kremasını hazırlamakla başlayacağız. 1 litre kadar sütümün üzerine 1 dolu su bardağı toz şekeri ekledim. Ardından üzerine 2'şer yemek kaşığı olacak şekilde un ve nişasta ilave ediyorum. Burada da 4 yemek kaşığı kakaom var. Onu da ekledikten sonra bir tane yumurtanın sadece sarısını krema içerisine, bu akını da kekinde kullanmak üzere kenara ayırıyorum. Süt içerisine eklemiş olduğum tüm bu malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar önce çırpıcı telle karıştırdım. Sonrasında da tenceremi ocağımın büyük gözüne alarak ocak üzerinde kaynatarak kremamı pişireceğim. Kakaolu kremamızı pişirirken ocağın başından ayrılmadan ve sürekli karıştırarak pişirelim. Aksi halde içinde topaklanma meydana gelebilir. Şöyle alttan karıştırın ki tencerenin de dibine tutmasın. Zaten kısa sürede de bu şekilde koyulaşacak ve kremamız hazır olacaktır. Koyulaşan kremamın üzeri şöyle göz göz kaynamaya başlayınca artık ocağımın altını kapatıyorum ve kakaolu kremayı kenara alıyorum. Bu aşamada pişen kremamın üzerine bir paket şekerli vanilin ve biraz da parça çikolata ilave ederek bunları da güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz kremayı kenarda soğutup buzdolabı poşeti kapatarak buzdolabına kaldıracağız. Ama ara ara üzerinin kabuk tutmaması için de karıştırmanızı öneriyorum. Hatta kremanızı bir gün öncesinde hazırlayıp dolaba kaldırırsanız bu pastayı yapmak daha pratik olacaktır. Kesmiş olduğum bir buzdolabı poşetini kremanın üzerine değecek şekilde kapatıyorum ve soğuyan kremamı buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi de borcam pastamın kekini hazırlayacağım. Kek malzemelerinden yumurtayı ve sütü önceden çıkartın ki ortam sıcaklığında olsun. Kekimizin hamuru için kasemize 3 tane yumurtayı ve kremadan artan bir tane yumurtanın akını ekleyelim. Yumurtaların üzerine 1 dolu su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra 1 çimdik kadar tuz ekliyorum ve sonrasında mikserin ilk olarak düşük devrinde, daha sonra da devrini yükselterek yüksek devirde 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Yumurtayla ve şeker böyle bembeyaz krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım ve sonrasında da üzerine 1 su bardağı sütü ekleyelim. Şöyle 1 çay bardağı da sıvı yağını içerisine ekledikten sonra bu malzemeleri de bir 5-10 saniye kadar çırpıyorum. Yumurtaların havası çok sönmemesi için çok fazla çırpmayalım. Şimdi de içerisine katı malzemeleri ekleyeceğim ve bunları da muhakkak eleyerek ekleyelim. Böyle 2 su bardağı olacak şekilde unumu ve 2 dolu yemek kaşığı kakaoyu eleğin içerisine aldım. 1 paket kabartma tozuyla 1 paket de şekerli vanilin de üzerine ekliyorum ve tüm bu malzemeleri elekten geçirerek kek harcına ilave ediyorum. Kek yaptığınızda bu malzemeleri mutlaka eleyin ki kekiniz güzelce kabarsın. Yine mikserin düşük devriyle tüm malzemeler birbirine özleşinceye kadar çırptım ve sonrasında kenarlarını da toparlayarak kek harcımı böylece hazırladım. Şöyle yakından da son kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde akışkan bir kıvamda olsun. Lütfen fazla un ekleyerek kek harcınızı koyulaştırmayın. Borcam pastasını büyük boy borcam içerisinde yapıyorum ve öncesinde altında biraz yağladım ve kek harcımı hiç bekletmeden borcamın içerisine döktüm. Şöyle bir spatula ile üzerini düzelttikten sonra da her yerinin eşit bir şekilde pişmesi için videoda gördüğünüz şekilde böyle spatula ile içe doğru kek harcımı düzelttim. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayarda açtım ve 5 dakika boyunca ısıttım. Isınmış olan fırın içerisinde kekimizi pişireceğiz.
Fırın kapağını hiç açmadan toplamda 25 dakikada ben keki pişirdim. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirin. Dilerseniz bu aşamada bir çöp şiş batırarak da pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Şimdi pişen keki kenara aldım ve 1 dakika beklettikten sonra 1 su bardağı kadar soğuk sütü kekin her yerine gelecek şekilde dökerek kekimi ıslattım. Sizin de gördüğünüz gibi sütü hemen içine çeken yumuşacık bir kek oldu. Şimdi ıslattığım keki kenara alıyorum ve buzdolabındaki kakaolu kremayı çıkardım. Gördüğünüz gibi o da koyulaşmış bir durumda. Şimdi soğuyan kremanın üzerine bir poşet toz krem şanti ekledim ve bununla birlikte çırptım. Eklediğiniz bu krem şanti sayesinde hem kremanızın lezzeti daha hafif olacak hem de böyle köpük gibi güzel bir kıvamlı kremanız olacaktır. Krem şanti kullanmak istemeyenler bu aşamada yarım paket sıvı krema da kullanabilir. Şöyle kıvamını da size göstereyim. Çok güzel bir pastacı kreması oldu. Hazırlamış olduğumuz bu kremayı dilediğiniz tatlılarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir krema tarifi oluyor. Hazırlamış olduğum kremanın tamamını ıslattığım kekin üzerine döküyorum ve üzerini şöyle güzelce düzeltip her yerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra da borcam pastamı buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında 1 saat kadar dinlendikten sonra da en son aşamada üzeri için bir ganaj hazırladım. Çikolatalı ganaj hazırladığınızda mutlaka %35 yağ oranlı bir sıvı krema kullanın. Bu sayede ganajınızın kıvamı da daha koyu, daha güzel olacaktır. Kremayı ocak üzerinde kaynatmayacağız. Isındıktan sonra hemen altını kapatalım ve kenara alalım. Isınan kremanın içerisine 1 paket bitter çikolata, 1 paket de sütlü çikolata ekleyerek hızlı bir şekilde karıştırıyorum ve çikolataları güzelce krema içerisinde eritiyorum. Ve dolapta soğuyan borcam pastamın üzerine hazırlamış olduğum çikolatalı ganajımın tamamını döküyorum. Yine üzerini güzelce düzeltip eşit bir şekilde yaydıktan sonra artık borcam pastamı buzdolabına kaldıracağım ve bir gece buzdolabında bekleteceğim. Eğer vaktiniz yoksa 3-4 saat kadar dinlendirmeniz de yeterli. Ama bu tarz borcam pastalarında bir gün dinlenirse lezzeti ve kıvamı daha güzel olur. Bir gün sonrasında pastanızı dilediğiniz ebatlarda keserek üzerini de istediğiniz gibi süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Ben toplamda 15 parçaya böldüm ama dilerseniz daha küçük ebatlarda 24 parçaya bile bu pastayı bölebilirsiniz. Çikolataya doyuran çok lezzetli, çok da güzel bir borcam pastası tarifi oluyor. Şöyle bir dilim alarak da size yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Evet, bugün sizlere hazır pasta lezzetinde bol bereketli, aynı zamanda da çikolataya doyuran çok lezzetli bir borcam pastası tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.